halk arasında böyle bir göz hakkı diye bir şey vardır. Birinin işte tarlasının kenarında veya işte bahçesinin duvarını taşan meyveleri, sebzeleri vesaire olabilir. Ya göz hakkıdır, şundan bir tane koparıvereyim ne olacak ki diye düşünebilirler ama sahibinin izni olmaksızın hiçbir malı yemek, tüketmek, almak, götürmek, satışa zaten konu olamaz. Bunlar asla caiz değildir. Burada belki şöyle bir durum olabilir. Aramızda bir hukuk vardır. Ben sizi tanırım, siz beni bilirsiniz. Siz benim meyvemden istediğiniz kadar aldığınızda ben size hiç ses çıkarmam. Veya tam tersidir. Siz istediğiniz kadar benim ağacımdan, meyvemden, bahçemden yiyin. Bu konuda aramızdaki o hukuka binaen benim size bunu helal hoş ettiğimi en baştan bilirsiniz. Bu durumlar hariç, özellikle bakın bu durumlar hariç bir kimsenin sahibinin izni, rızası olmadan bahçesinden dışarı taşan, duvardan taşmış sebzesinden, meyvesinden onun izni ve rızası olmadan yemesi caiz değildir. Ha şunu söyleyebilirler, kardeşim o zaman o da meyvesini o zaman bahçesinin içine dikiversin. O zaman burada yetkili mercilere haber verebiliriz. Diyebiliriz ki bu adamın meyvesi işte duvardan taşıyor, benim alanıma ulaşıyor. Bazen de böyle olabiliyor. Sınır komşuları meyve kişinin bahçesinde ama dalları öbür komşusunun bahçesine ulaşmış. Hatta meyvenin olgunlaşma zamanında olan meyveler yan komşunun bahçesine dökülmüş. Şimdi sahibinin izni ve rızası olmadan o meyvelerden tüketme, örneğin bir ceviz olduğunu düşünelim. Yani bozulan bir meyve de değil. Onun oraya döküldüğünü düşünelim. Sahibinin rızası olmadan, o asıl bahçenin sahibinin rızası olmadan benim bahçeme döküldü diye o cevizleri yiyebilir miyim? Bakın bu durumda bile yiyemem. İster kamuya ait bir araziye dökülsün o meyveli bir ürünler, isterse benim kendi şahsi mülküm olan bir bahçeye dökülüversin. Sahibinin rızası olmadan benim bunları tüketmem caiz değildir. Sahibinin rızasını alırız, ona göre tüketiriz, yeriz veya bir başkasına hediye ederiz.